Temel ve Teknik Analiz kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videomda bahsettiğim mum grafiğini en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Evet, 4 saatlik mum grafiğini açtım. Buradan istediğimiz saati ayarlayabiliyoruz. 1 saatlik bir alım satım yapacaksak, 1 saatlik bir karar vereceksek, 1 saat içinde satıp ya da alacaksak 1 saat değil seçiyoruz. Saate göre hani 1 dakikalık 5 dakikalık da var da hani 1 dakikalık işlem yapacağım diye 1 dakikalık seçmen olmuyor. Çünkü 1 dakikalık 5 dakikalık küçük şeylerde hızlı yükselip hızlı düşebiliyor. Bu yüzden tahmin tutmuyor. Sağlıklı bir karar veremiyorsun. En sağlıklısı 4 saat ve 1 günlük grafik. Kaç saatlik bir alım satım yapacaksanız ona göre seçin. YouTube'un tam kurallarını bilmediğim için şu anki kullandığım grafiği size söylemeyeceğim ama yazıp göstereceğim. Kullandığım grafikte herhangi petrol, altın, gümüş, kripto paralar, herhangi bir kripto para olsun. Hepsinin grafiğini burada çıkarabiliriz. Hangi paritede bakacağını bile seçebilirsin. Dolar bazında mı bakacaksın? Türk lirası mı? Bitcoin üzerinden mi bakacaksın? Her türlü karşılaştırmayı yapabilmemizi sağlıyor. Teknik analiz araçlarımız da mevcut. Çizimler de yapabiliriz. Dersimi bu site üzerinden anlatacağım. Siteyi yazalım. Belki şu taraflar gözükmüyor olabilir. Ben yine buraya yazacağım. Yani gerçekten kuralları falan bilmiyorum. Her şey kuralına uygun olmalı. Evet, kullandığım sitenin ismi budur. Bunun üzerinden çizimler yapacağız. Sizler de kendi grafiklerinizi, analizlerinizi bu site üzerinden yapabilirsiniz. Hani herhangi altın olur, gümüş olur. Hangi grafik üzerinde çalışmalar yapmak istiyorsanız, tahminlerde, analizler yapmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ben derslerimi hem bilimsel hem de kendi yorumumla anlatmayı tercih ediyordum. Ama gerçekten fazla zaman bulamıyorum. Sadece bir 8 dakikalık video için en az bir gün harcıyorum. Çünkü videonun çekmesi hadi yarım saat sürdü diyelim. Montajlaması en az 3-4 saat sürüyor. Çünkü evim yol üstünde. Arabalar geçiyor. Dışarıdan çocuk sesleri falan. Yani videoma dışarıdan çok sabotaj var. Şöyle diyeyim. Bilimsel açıklamalarımı da kendim yapıyorum. Yani benim sağdan soldan bilgi toplamama gerek yok. Zaten tüm bilgi kafamın içinde. Yani önce defteri yazıp çiziyorum. Bilimsel bir şekilde açıklamak için. Kendi yorumumu koymadan. Hani mesela ben bir videoda birini dinlerken hani birinin söylediğine hemen inanamıyorum. Onu bir de kendim araştırıyorum. Çünkü bilmiyorum, benim huyum böyle. Benim gibi olan insanlar da vardır illaki. Önce bilimseli öğrenmek istiyorum. Yani kendi yorumuna söyledi de bu kimdir? Gelmiş bunu söylüyor. Ben buna güvenerek nasıl güvenebilirim falan. Kendim böyle olduğum için size de bilimsel olarak açıklamak istedim. Burada defterime yazdım, çizdim anlatacağımız konuları. Bugünlük anlatacağım konular şunlar. Mum grafikleri nasıl okunur? Mum grafiği nedir? Mum grafikleri nasıl çalışır? Bir sonraki dersimizde anlatacağım konuyu da şuraya en önemli 6 mum grafiğin fonksiyonunu anlatacaktım. Sonra dedim ki bu fonksiyonda destek ve dirençten de bahsediyor. Dedim size destek ve direnci anlatmadan bu konuyu anlatsam anlamsız olacak. Bu yüzden bir sonraki dersimde anlatacağım ders destek ve direnç çizgileri. Dediğim gibi defterime önce bilimsel açıklamasını yapıyordum. Sonra Word'e döküyordum. Sonra size anlatıyordum. Bunlar hepsi zaman kaybı. Video çekmem uzuyor. Aynı zamanda üniversitede okuduğum için üniversitenin dersleri oluyor. Onların sunumu oluyor. Sunum hazırlıyorum. Yetişemiyorum pek. Kendim alsat yapıyorum. Yatırımlarım var. Onları takip ediyorum falan. Bayağı zaman yetişemiyorum. Ben zaten çok şükür kazanıyorum, yatırım yapıyorum. Hani neyin ne olacağını biliyorum, teknik analizini yapıyorum. Her gün zaten hani ders anlatırken bile arkada kazanıyorum. Takip etmek de lazım. Gündemden düşüyor. Sadece teknik analizle yürümüyor bu iş. Temel analiz de lazım. Dışarıdan haberler falan, coinlerin haberleri, bir haber bile yükselişini ve düşüşünü sağlıyor. O yüzden sadece teknik analizle bakmamak lazım bu işe. Gelelim dersimize. Dersimizi kendim yorumlayarak anlatacağım. Bilimsel açıklamasını yapmayacağım. Zaman kaybı olmaz. Bundan sonraki derslerimi de böyle anlatacağım. Evet arkadaşlar, gelelim. Mum grafikleri belirli bir zaman aralığını, bir fiyat hareketini grafiksel olarak gösteren finansal grafik türüdür. Her biri eşit zaman aralığını temsil eden mumlar saniyelerden yıllara kadar herhangi bir zamanı temsil eder. Mum grafiğinin kullanımı. Mum grafiğinin kullanımı 18. yüzyıla dayanır. Kurucusu Japon pirinç tüccarı Mühenisa Umma'dır. Günümüzde kullanılan modern mum grafiklerin temeli Umma'nın fikirlerine dayanır. Umma'nın bulguları daha sonra birçok kişi tarafından geliştirilmiştir. Bunlar arasında yer alan en önemli kişilerden biri de modern teknik analizin kurucularından Charles Daw'dır. Mum grafikleri diğer herhangi bir veri
veri türünü analiz etmek için kullanılabilse de genellikle finansal piyasaların analizlerinde grafikten faydalanır. Tüccarların ve yatırımcıların piyasa analizlerine dayanarak kendi fikirlerini oluşturabildikleri için kullanışlıdır. Mum grafikleri nasıl çalışır? Açılış. Belirlediğimiz zaman aralığı içinde kaydedilen ilk alım satım fiyatıdır. Yani 4 saatlik bir grafikten bakıyorum, mum grafiğinden. Belirlediğimiz zaman aralığı 4 saatlik zaman aralığı içinde ilk açılan mumun açılış noktası burasıdır. Direkt bu mumun üzerinden örnekler vererek anlat. Bu zaman içerisinde en yüksek olduğu yer neresi? Şu nokta. Buraya en yüksek denir. En yüksek olduğu için en yüksek denir. En düşük fiyatı buradır. Fiyatta zaten yazıyor. 3.83 misal. En yükseği 4 nokta. Mumun gövdesidir. Burası mumun gövdesidir. Gövde ve kuyruklar diğer tarafta anlatılmış mı? Tam kuyrukları sonra anlatacağım. Şurası açılış noktası. Burası da kapanış noktasıdır. Şu ucundakini de mum grafiği nasıl okunur konusunda anlatacağım. Bir sonraki konu. Şu an ona değinmeyeceğim. Tekrarlıyorum. Açılış noktası. Buradan kapanış verdi. Düşen fiyat aşağıdan kapar. Yükselen fiyat yüksekten kapanış verir. Gelelim geçen dersimizde anlattığımız konuya. Grafik türlerinden bahsetmiştik. Burada bar grafiği, mum grafiği, içi boş mum grafiği, Heikenhashi grafiği, line grafiği, çizgi grafiği, area, alan grafiği, renko grafiği, kagı grafiği, içi boş mum grafiği, siyah beyaz dediğimiz odur. Beyaz olan boş olandır. Siyah beyaz kullananlar var, tercih edenler var demiştim size. Neden? Buraya çünkü destek direnç çizgileri çiziliyor. Belirli formasyonlar çiziliyor. Renkler birbirine giriyor falan. O yüzden beyazla siyah tercih edenler var. Yani renkler birbirine girmesin diye. Onlara da hak veriyorum ama ben tercih etmiyorum pek. Yeşil ve kırmızıyı tercih ediyor. Bu anlattığım veri yönteminin bütün olarak genellikle OHLC değerleri denir. Açılış, en yüksek, en düşük, kapanış, mumun nasıl bir şekil alacağını bunlar belirir. Açılış ve kapanış arasındaki mesafeye gövde denir. Burası gövdedir. En yüksek ve en düşük değer arasındaki mesafeye ise kuyruk ya da gölge olarak adlandırılır. En yüksek ve en düşük mesafe arası mum aralığı. Gelelim bir sonraki konuya. Mum grafikleri nasıl okunur? Standart sütun ya da çizgi grafiklerle kıyasla daha rahat okunabildiği düşünülür. Mum grafikler bir bakışta okunulabilir ve fiyat hareketlerini basit bir şekilde ortaya koyar. Bir mum grafiği yani seçtiğimiz zaman aralığında boğalar ve ayıların çekişmesini gösterir. Yani boğalar ve ayıların savaşları. Her bir mum boğalar ve ayıları temsil ediyor. Gördüğünüz gibi gövde ne kadar büyük olursa daha güçlü bir mumdur. Daha güçlü bir fiyat yükselişi beklenir. Ya da düşüş mumunda daha uzunsa ya daha aşağı bir gövdesi daha uzunsa demek ki daha bir sert düşüş yaşanmıştır. Gövde ne kadar büyük olursa alım ve satım baskısı o kadar daha yoğundur. Eğer mum kuyrukları kısaysa ölçülen zaman aralığı en yüksek ya da en düşük değerinin kapanış fiyatına yakın olduğu anlamına gelir. Eğer mum kuyrukları kısaysa bu ekranda gördüğümüz mum gibi ölçülen zaman aralığı içinde en yüksek veya en düşük değerin kapanış fiyatına yakın olduğu anlamını ortaya çıkarır. Kuyruk ne kadar kısaysa kapanışa o kadar yakındır. Gördüğünüz gibi kapanış burada, kuyruk burada. Renkler tamamen farklılık gösterebilir. Ben kırmızı ve yeşil kullandığım için benim mum grafiğimde gövde yeşilse aldığımız varlık açılıştan daha yüksek bir fiyatta kapanmıştır. Açılış daha yüksek bir fiyatta kapanırsa mum yeşil olur. Yani yükselen bir grafiği gösterir. Boğaların baskın olduğunu gösterir. Gövdenin kırmızı olması ise fiyatın ölçülen zaman aralığı içinde aşağı hareket ettiğini, dolayısıyla kapanış açılıştan daha düşük olduğu anlamına gelir. Mum grafikleri bize ne hakkında bilgi verir? Mum grafikleri fiyat hareketleri hakkında genel bir fikir vermek bakımından kullanışlı. Ama kapsamlı bir analiz için ihtiyacımız olan her şeyi bize vermez. Örneğin mum grafikleri açılış ve kapanış arasındaki dönemde neler olduğunu ayrıntısıyla ortaya koymaz. Örneğin belirlediğimiz zaman aralığında 4 saatlik bir zaman aralığı ayarlamışım. 3 saatlikte, 2 saatlikte neler olduğunu bize göstermez. 4 saat içinde neler olduğunu bize gösteriyor. Ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaz. Yalnızca belirlediğimiz zamanda iki nokta arasındaki mesafeyi verir. En yüksek ve en
düşük fiyatlarla birlikte. Bir mum kuyrukları bize en yüksek ve en düşük fiyatı gösterir. Ama bunun hangisini daha önce oluştuğunu bize göstermez. Yani düşüş kuyruğu mu daha önce oluştu ya da en yüksek fiyatın kuyruğu mu daha önce oluştu? Buradan açılış yapıldı. Bu direkt gitti geldi sonra böyle mi buradan verdi kuyruğu? Yoksa açılır açılmaz aşağı inip kuyruk mu verdi? Bunun tam ayrıntısını bize göstermez. Sadece en düşük ve en yüksek kuyruğu bize gösterir. Yine de grafik araçlarının çoğunda bu zaman aralığı değiştirilebilir. Daha fazla ayrıntıyı görebilmek için daha kısa zaman aralığını yakından inceleyebiliriz. 4 saatlik bir grafiği açmıştım. 3 saatlik bir mum grafiğini açtığımızda görüyorsun. Burada olan mumlar her bir sayısal veri 4 saati temsil ediyordu. Şu an 3 saati bize temsil ediyor. Az önce gördüğünüz gibi düşüşte 4 saatlikte mum direnci kırmıştı ve geri düştü. Ama ne olduğunu bilmiyoruz neden düştüğünü. Ama 3 saat diye alırsak, 3 saat diye geçersek yüklü bir satım olduğunu bize gösteriyor. Ayıların galip geldiğini bize gösteriyor. Ayrıntılı görebilmek için daha düşük bir zamanda bakabiliriz. Baktığımızda ayıların galip geldiğini gösteriyor. Satışın fazla olduğunu gösteriyor. Satış fazla olduğu için fiyat düşüyor. Daha kısa zamanda analizler yapabiliriz ama bunlar hızla yükselip hızla düştüğü için daha sağlıklı bir karar alamayız. Bir sonraki dersimizde destek ve direnç çizgileri nasıl çizilir onu öğreteceğim. Lütfen videolarımı faydalı bulduysanız ve daha çok insanımızın faydalanabilmesi için beğenip abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki destek ve direnç çizgileri dersinde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.